Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel bir model başlayacağım. Şişlerim 3 numara. Şöyle ilmeklerimizi çıkartmaya başlayalım. Şuradan başlayayım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. İstediğiniz lastiği yapabilirsiniz bu modelde. Ama isterseniz lastiksiz de kurabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şişime 20 ilmek çıkarttım. Bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Dediğim gibi siz lastiğinizi hazırladıktan sonra lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Model 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Şu şekilde. Daha sonra 3 ilmek ters örelim. Şöyle. 3 tersimizi ipi kendimizden tarafa aldıktan sonra tekrar sol şişimize aktaralım. Şöyle. İpi aldım ön taraftan, şöyle yani soldan aldım, sağa doğru arkaya çevirdim. 3 ilmeğin önünden şöyle geçirerek arkaya çevirmiş oldum. Bu ilmeklerimizi tekrar sağ şişimize alalım. Şöyle. 3 ilmek düz devamında 3 ilmek ters. İpi aldım. Şöyle kendimden tarafa bu 3 ilmeği sol şişime aldım ve ipi ön taraftan şöyle geçirerek arkaya doğru aldım. Tekrar 3 ilmeğimi sağ şişime geçirdim. 3 ilmek düz. Düzleri ördükten sonra 3 ilmek ters. Tersleri ördükten sonra ipimizi öne alalım. Daha sonra bu 3 ilmeği sol şişimize aktaralım ve ipimizi de ön taraftan şöyle çevirip arkaya doğru geçirelim. Tekrar 3 ilmeğimizi sağ şişimize alalım. Daha sonra kenar ilmeğini de düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bakın şöyle tek tek alıp ilmeklerimi ters örüyorum. Örgüye yeni başlayanlar için daha çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bilenler için sıkıcı olabilir. Ama yeni başlayanlar için de böyle anlatmak zorundayız. Çünkü modellerimiz de oldukça kolay yapmaya çalışıyorum. Yani kolay örnekler çalışıyorum. Daha çabuk daha öğrensinler diye. Zorlanmadan yapabilsinler diye arkadaşlarımız. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra şimdi bakın önde 3 düzüm var. Bunları ters öreceğim. Modeli kaydırdım burada. 3 ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği sol şişime aktardım. İpi şöyle önden aldım, arkaya doğru çevirdim. Ve tekrar bu ilmeklerimi sağ şişime aldım. Devamındaki 3 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Bakın burada modeli kaydırdık. Tabi ilerleyince gösterecek kendini. 3 ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. Tersleri sol şişime aktardım.
İpi şöyle önden aldım, arkaya doğru çevirdim şişimin. Daha sonra da 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime aktardım. Buradaki 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimizi ters örelim. Şu düz olan ilmeklerimizi hep üçünü de ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ters olan ilmeğimi sol şişime aktardım. İpimi aldım, ön taraftan arkaya doğru çevirdim ve bu 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. 3 ilmek düz, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Böyle devam ediyor. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ben. İsterseniz siz ters de örebilirsiniz. Nasıl eliniz alışıksa düz de örülebilir, ters de örülebilir. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir dahaki model kurulumunda, yani ikinci model kurulumunda burada birinci sırada nasıl yaptıysak, yani 3 düz 3 ters, terslerin önden ipi alıp arkaya doğru çeviriyoruz. Tekrar 3 düz 3 ters, terslerin önünden ipi alıp arkaya doğru çeviriyoruz. İkinci modeli de bu şekilde kuracağız. Şöyle. Daha fazla anlatmayayım, videoyu uzatmayayım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek ikinci modeli kurabilirsiniz. Model böyle ilerliyor. Bir parçada daha önce farklı bir renkle hazırladım. Bakın, bunu lastiksiz başladım. Dediğim gibi isterseniz lastiksiz başlayabilirsiniz, isterseniz şöyle lastik kullanabilirsiniz. Şöyle her iki rengi de göstermek istedim. Sizce hangisi daha güzel oldu? Tabii bu az pek göstermiyor ama yine de bir fikriniz vardır. Burada hazır lastik uyguladım. Bir ters bir düz. Üstüne de modelimi kurdum. Bakın model ilerleyince şöyle bir petek görüntüsü oluyor. Arka yüzümüz de şöyle. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, patik, çorap, bebek battaniyesi, yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.